Evet arkadaşlar, umarım güzel bir yayın yapacağız hep beraber sizinle. Bugün Twitter ortamında Nerken 19 adlı bir araştırmacının belirttiği Kuzey Pontik kavşağı Tunç Çağ'ın erken modern dönemine kadar Ukrayna'da özür diliyorum hepinizden, hareketlilik adlı bir yayından bahsetti ve bu yayın gördüğüm kadarıyla bazı kişiler arasında işte Batı Avrasyacı dediğimiz Türkler Hint Avrupalıdır, Sintaş'ta kültürü, Andronova kültürü ve Tuva'daki Afanasovya kültürü bizim atalarımızdır diyenler işte gördünüz mü falan diyor. Bazılar Slav Grave çıktı diyor. Yani döşeme levha mezar taşı Doğu Moğolistan'da. Bunlar Türklerin atalarıydı vesaire, bu tartışmalar oldu. Bunlarla ilgili sizinle bir yayın yapmak istedim. Burada tabii ben kendi görüşlerimi daha çok katmadan bilim adamlarının yaptığı yayınlara bakmam gerekiyor. 8 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmış olan bu Tunç Çağı'nda erken modern döneme kadar Ukrayna'da hareketlilik adlı makaleyi sizinle beraber arkadaşlar izleyeceğiz. Bakalım burada neler diyor, onlara tabii ki bakacağız. Fakat öncesinde bu Türklerin ilk, yani Türkçe konuşanlar değil ama genetik olarak bu Hunlara kadar bu genetik sürüklenmeyi başlatan Türklerin Doğu Asya ve Kuzeydoğu Asyalı ve Sibiryalı genlerinin geldiğini düşündüğümüz Amur Nehri avcı toplayıcılar ve Amur Nehri'nden çıkan dil ailesinin yayılması, genetik sürekliliği üzerinde de bir anlatım yapacağım ben size arkadaşlar. Bu da önemli. Eskiden Altay dil ailesi dediğimiz yapıya artık Transavrasya dil ailesi deniyor biliyorsunuz. Bunların çıkışı, bunların genetiği, genetik devamlılığı nasıl olmuştur? Bunlar üzerine yes, you finally a Greek stream. You find a Greek stream, but I am not a Greek. Look at my eyes, you can see my faults. I am not a Greek, Mr. Pierre now, November Pasha. But if you want to listen me, I can understand. You can understand what is the origin point of the Turkish nation. You can see the real facts. Okay. Şimdi kardeşim de bir Yunan yayını buldum diyor. Sağ olsun. If you are watching me, you can look my hand shape. You can look my eyelids, my tronid folds, okay, and see my zygmaticum, Mongolian parts of my ancestors. Okay. Şimdi arkadaşlar burada Kuzey Pontik kavşağında Tunç Çağı'nda erken modern döneme kadar Ukraynalı hareketliliğe gireceğiz. Tabii ki İskitler hani Türkiye miydi değil miydi? İskitler Türk değildi ama bunlara Türk karışımı olduğu varsayılıyordu. Burada olayın en dibine ineceğiz ve burada arkadaşlar Amur Nehri civarında konuşulan dilleri, bu dilleri konuşan insanların genetik çeşitliliğini inceleyeceğiz. Tabii ki bu dillerde varsayım ama bugün konuşan insanlardan gidiyoruz. Genetik devamlılıktan devam ederek gideceğiz. Burada ben size bilgi vermek istiyorum. Burada önemli bilim adamları var arkadaşlar. Sürekli takip edenler bilirler. Mesela Lazaridis önemli bir bilim adamıdır. Yunanlı olmasına rağmen. Ve Zhang Çinlilerin arasında çok önemli bir araştırmacıdır ve Çin'de özellikle bizim bu Türklerle ilgili araştırmaları yapan, yani aslında Türk tarihini değil ama bu bölgeyi araştıran Jilin Üniversitesi çok önemlidir. Çin'deki Jilin Üniversitesi gerçekten önemlidir. Burada bunların yaptığı yayınlar var. Bunlardan size bahsedeceğim. Daha sonra da bu işte İskitlerin arasında bulunan Doğu Avrasyalı genler ve Slav Grave döşeme mezar taşına ilişkin ilişkiyi kuranlar, Batı Avrasyacılar vesaire, onlarla bakacağız. Şimdi arkadaşlar, Neolitik Amur Nehri Havzası'nda Transavrasya dillerinin yayılması ile ilişkili biyoarkeolojik bakış açısı
Sir, please continue. We don't know Turkish. Okay. Then I can continue my stream in English. There is a scientific article about the situations, okay, and we said in Turkish iskits. It's easy for me. I will say is not skişin, iskit, okay. Then arkadaş, my friends, I want to say you about some scientific articles which published very near, and I will read you the abstract about the North Pontic region and Scythians. Ukraine was a crossroads of migration and connecting West European West Eurasian steppe with Central Europe. And some scientists find new circulations from antique people, and they made DNA sequencing to them. They find some of them have mitochondrial DNA of East Asians, and a little part of them Y chromosome in males. They have haplogroup, Y DNA haplogroup Q and C2, and people, scientists think they were mix of some kind of West Eurasian Sintashta culture and East Asians. Okay. I will continue. Migration has been a major factor shaping human societies, culture, okay, biology and genomes throughout the time. Ancient DNA research indicates approximation the genomes of present day Europeans or East Asians. Local hunter-gatherers, Near Eastern early farmers arriving Europe 8,000 years ago, and steppe pastoralists who were Yamnia culture arrived European territories nearly 5,000 years ago. However, detailed genetic history of this region is more complex, and historically and archaeologically known the context zone between European and Asian populations. Researchers think genetic data indicate not only ancestries from the above three scale sources, but it was the first area with early farmers habitation that the steppe pastoralists reached on their west migration. Admixture between these groups is particularly interesting as it was quickly followed by the emergence of the corded wire, Sintasha, Andronova and Zrupnaya cultures, which take place on Central Eurasia. Furthermore, because southern Ukraine forms part of Eurasian steppe, which reaches from Hungary in the west all the way northeast China in the east, the area has been the independent, extensive, if genetic and cultural flow. The accessibility of the Ukrainian steppe, the presence of the extensive hydrological system, the abundance of raw materials, and combination of fertile forest steppe soils
Open steppe spaces, large forests, and mountain ranges attracted not only various nomadic groups, but also representative of ancient civilizations who founded colonies on the Black Sea coast. For centuries, migration took place in the steppe and forest steppe belt of Ukraine, moving in several directions. These migrations were driven by various processes, including periodic aridization, development of new substance strategies and economies, Kaydosma, şimdi bir iki tane arkadaş var yabancı dilde söyle dedi. Ben sana selam, bunları sonra söyleyeyim. Arkadaşlara bir abstrakta geçeyim. Ondan sonra size Neolitik Amur Nehri Havzası'nda Transavrasya dillerinin ilk oluşumu ile ilgili bilgi vereceğim. Ondan sonra bu Transavrasya dil ailesi de zaten artık ne olarak geçiyor arkadaşlar? Eskiden Altay, Ural Altay diyorduk. Sonra Altayik grup, Altay dil ailesi demişlerdi. Biz burada artık bilim adamları ne diye kabul ediyor bunu? Altay dil ailesi değil, Transavrasya dil ailesi olarak kabul ediyor. Ben burada sizinle kardeşlerim bunlara başlayacağız. Bakacağız. Ondan sonra da işte bu Kimmerler biliyorsunuz Anadolu'ya da geldiler. Kimmerlere kalan Amasya Gümüşhacıköy'de mezar da bulundu. Bunları daha önceki yayınlarımda belirtmiştim. Kimmerlerin ta aşağıya bugün Karaman olan ya da İç Anadolu civarından geldiğini, bazı bölgelere kadar geldiğini de belirtmiştik. Onlardan bahsedeceğim. Kumanlardan kalan, bu Ukrayna steplerinde bulunan kumanlardan kalanlardan da bahsedeceğim. If the foreign people are listening me to please write some comments and I can understand I am in the right way, but if there is not any foreign people in here, I will speak in Turkish, my friends. Okay. Şimdi arkadaşlar o zaman bu şeylerden bahsettik biz yabancı arkadaşlarımız için. Kısaca bahsettim. Şimdi ben o zaman size Neolitik Amur Nehri Havzası'nın there are, okay. My friend, now I will speak sometimes in Turkish and sometimes in English. I will firstly speak about the Amur River fish hunter gatherers. They can be the origin of Turkic genomics here exist. Okay. Then I will speak in Turkish in sometimes and I will speak in English sometimes because perhaps my Turkish friends can't understand me, but you came to listen me and I respect to you and I want to speak some English about this research, but I have to speak sometimes Turkish to my friends. Please forgive me. Perhaps we will make a full conservation about Russians, Ukrainians, and other people. Then we can discuss the genetics of Turkic nations, but I will not all, or I can't speak English in the this time for forever. Okay. Şimdi arkadaşlar burada şunu bilmemiz lazım. Dizileme teknolojisi, DNA sequencing teknolojisinin okay. Thanks sir. İlerlemesiyle beraber bu paleogenomik, paleoarkeolojik çalışmalarda
dil biliminde kullanarak insanlar ne yapmışlar? Bulgular tamamlayarak insan göçü, insanların arkadaşlar hareketleri, insanların DNA karışımları hakkında önemli bir bilgiler elde edilmiş ve Amur Nehri Havzası'nda Avrasya dillerinin kökeni ve yayılımı ile ilgili de biyoarkeolojik bir bakış açısı sağlamak amacıyla Orta Amur bölgesindeki geç Neolitik Honke bireylerinin genomları, Y-DNA'ları ve araştırılmış. Bu genetik analizler sonucunda Amur Nehri Havzası nüfusunun Mezolitik çağdan günümüze kadar istikrarlı ve sürekli bir genetik yapıya sahip olduğu ortaya koymuş. Then I will speak in English for my friends. You know, DNA sequencing techniques are available since 2010s. Then I will speak firstly for the Amur River fish hunter-gatherers and their genomes. Researchers find that these people's genome yes, I can understand Kağıt Osman. I will speak you personally later. Please wait. People of nowadays whom lived in Amur River are related with the Mesolithic hunter-gatherers of Amur River. Okay, this research is about this thing, and researchers think they call old times they called Altaic languages, but they used to change it as Trans-Eurasian languages. Okay. And this research I speak about is about Amur River fish hunter-gatherers used to fishing and hunter-gathering. Then they start to millet farming. Okay. And this research is about genetic relations of this Amur people's genome. Okay. Şimdi arkadaşlar burada Türkçe devam ediyorum. Şimdi burada Amur Nehri bizim için önemli. Türklerin ilk çıkış yerleri, Türk toplumunun ilk çıkış yerleri, bunlar nereydi, nasıl insanlardı, hangi dilde konuşuyorlardı gibi sorular var. Burada hangi dilde konuştuklarını ben bilemem. Türkçe mi konuşuyorlardı sanmıyorum ama Trans-Avrasya dillerine dahil bir dil konuşuyorlardı. Bunu belirtebiliriz. Trans-Avrasya dilleri de bilim adamlarınca eskiden Ural-Altay, sonradan da hani Altay dil ailesi demişlerdi. Altay dil ailesi yerine kullanılıyor. Bunları belirtmeliyim ve bu araştırmada Amur Nehri Havzası'nda Trans-Avrasya dil sisteminin yayılmasının Güney Homsan kültürünün tarımsal gelişimi ve yayılmasıyla ilgili olduğu hipotezini yaptıkları çalışmada desteklemişler. Yani kanıtladık dememişler de okumuş adamlar destekledik demişler. Tarımsal teknolojinin yayılması, balıkçılık ve avcılığın orijinal geçim stili olmasından darı tarımına geçişin eklenmesiyle sonuçlandığını belirtiyorlar. Bölge nüfusunun genişlemesinde hayati rolü bu darı tarımına geçişin rol oynadığını, bu da bu Trans-Avrasya dillerinin yayılmasında önemli bir olay olduğunu belirtiyorlar. Tarım yani agriculture is very important in Amur River basin at Neolithic times. Millet farming existed, and they finished fish hunters
fish hunting and they started to make millet farm. Okay, my friends. Sometimes I will speak in English. Şimdi arkadaşlar tarım Amur Nehri Havzası'nda geç Neolitik'te ortaya çıkıyor. Bunlar daha önce balıkçılık ve avcılıktan tarıma geçişin sebebinin ne olduğu tartışılıyor. Ve bu geçişin nüfus göçüne olup olmadığı, dilinin yayılmasıyla ilişkili olup olmadığını araştıracak. Burada ben en sonunda söyleneceği söyleyeyim. Merak edenler 3 arkadaş izliyor ama. Arkadaşlar şimdi bu bölgede balıkçılık yapan avcı toplayıcı Amur River Hunter Gatherer'lar içeri göç almamışlar. Bu genetik araştırmalar sonucunda diyor ki bu Türklerin ilk çıktığını düşündüğüm benim, daha doğrusu Türkçe konuşanlar değil ama orijin merkezi olan yerde dışarıdan içeri göç alınmamış fakat sürekli dışarı yönelik tek yönlü göç verildiğini belirtiyor. Bu çok önemli. Tamam mı arkadaşlar? Bunu belirteyim. Yani dışarı doğru göç veriyor. Bu bölgede. İşte bu Amur Nehri avcı toplayıcıları ana soyu bir Devil's Gate'le hani Şeytan Kapısı mağarasıyla bağlantılı gruplar buradan oluşuyor ve büyük ihtimal Slapgrave'in ve Ulanuz'un oluşumunda buradan tek yönlü dışa göç var. Şu anda o Neolitik dönemde yaşayan insanların genetiğiyle bugünkü insanların genetiği birbirini tutuyor arkadaşlar. Ama göç de var. Bunların genetik parmak izlerini görüyoruz diğer gruplarda. Bu da tek yönlü bir çıkış olduğunu gösteriyor. Okay. See you later my friend. Thanks very much. I always want to see you on our streams. If you write me under substitutions of my videos, I will arrange a meeting for your foreign DNA research. Okay. Thank you very much. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşlar anlamadığı için ayrılıyorlarmış. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara da. Demek ki buldular bizi bir şekilde. Şimdi arkadaşlar burada bu Amur Nehri Havzası'ndaki geç Neolitik Honke evet. Honke kültürü bireylerinin genotip verileri alınmış. Amur Nehri Havzası'ndaki eski Altay dil ailesi dediğimiz şimdiki Transavrasya dillerinin kökeni ve yayılması hakkında biyoarkeolojik bir bakış açısı sağlanmış ve genetik analizin sonunda Amur Nehri Havzası'nda Transavrasya dillerinin yayılmasının tarımsal gelişme ve Güney Hongsang kültürünün yayılmasıyla ilişkili olduğu hipotezinin desteklendiği belirtiliyor. Tarımsal teknolojinin bu yayılması balık ve avcılığın orijinal geçim biçimi olmasına son vererek darı yetiştiricinin eklenmesiyle sonuçlanmış. İnsanlar uzun tarihleri boyunca hareket halinde olmuşlardır ve dillerini ve kültürlerini beraberlerinde yaymışlardır. Arkeologlar zaman içinde kültürdeki küçük ve büyük yenilikleri anlamak için geçmiş insan yaşamından kalma maddi kalıntıları incelemektedirler. Tarihsel karşılaştırmalı dil bilimciler onaylanmamış ata dilinin belirli yönlerini ve zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya çıkarmak için ilgili diller arasındaki kelimeleri Thank you Mr. No. Okay. Thank you. See you later. I will always want to contact with you and your friends. You can write your comments on my videos and I can contact. I will contact with you and for example 2 weeks later we can make all English conversation with you. Okay. Thank you very much. Evet. Ne diyecektim? Şimdi burada insan genomunda bulunduğu için bu maddi karşılaştırmalarla beraber ata dillerinin belli yönlerini zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya çıkarmak için diller arasında kelimeleri karşılaştırıyorlar. Ve dillere ek olarak insan genomu da geçmişin izlerini ne yapıyor? Taşıyor arkadaşlar. Dizileme teknolojisinin geliştirilmesiyle 2010 civarından başlayarak genomik veriler
doğrudan antik insan kalıntılarından elde edilebiliyorlar. Ve antik genomların güncel popülasyonların genomlarıyla karşılaştırması, antik popülasyonların kökenleri ve önceki popülasyon hareketlerinin karışım olayları hakkında bir şeyler ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle biyoarkeolojik bakış açısının tarih öncesi toplumların araştırmasında, DNA'ların araştırmasında, bugünkü insanların genetiğinin bulunmasında önemli bir payı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu arada ilginç bir şekilde 2-3 tane de yabancı arkadaş geldi. Bazen onlarla İngilizce anlayacakları şekilde konuşmak zorunda da kaldım. Tabii ki simültüne hızlı bir şekilde olunca tam da istediğim gibi konuşamadım. Onları da belirteyim, arkadaşlarımız gene de sağ olsunlar, şeref verdiler, hoş geldiler. Şimdi bu nedenle bu biyoarkeolojik bakış açısının tarih öncesi insan toplulukları ve göçleri hakkında bilgi kaynağı olarak dil bilimsel ve arkeolojik yaklaşımlarla tamamlanması da bekleniyor. Şimdi Amur Nehri, Moğolistan'ın Kent şehrinin doğu eteklerinden doğan ve Serenga Nehri ile Argun Nehri'nin birleştiği noktada ortaya çıkan bir nehir. Çin'in kuzeydoğu kesiminden geçerek Zeya, Songhua, tabi tam da güzel söyleyemeyebilirim, gülmeyin bana. Nen ve Ussuri gibi nehirlerin birçok kolunu alıyor. Havarovsk da Rusya-Çin sınırını tanımlamayı bırakır ve sonunda Tartar Boğazı'ndan Pasifik Okyanusu'na dökülür. Amur Nehri havzası su kaynakları açısından zengindir ve batıdaki üst kesimlerde orman, bozkır ve kuru bozkır manzaraları, orta kesimlerde orman çayırları, doğu ovalarında otlaklar gibi çeşitli ekosistemleri içerir. Bu coğrafi ve doğal özellikler Amur Nehri havzasının Kuzey Asya iç kesimlerini Kuzey Pasifik kıyı alanlarıyla bağlayan bir koridor haline de gelmiştir. Arkeolojik çalışmalar Mezolitik çağdan itibaren Amur Nehri popülasyonlarının geçim biçiminin esas olarak balıkçılık ve avcılığa dayandığını gösteriyor. Neolitik dönemde çanak çömleğin ortaya çıkışı tarımsal faaliyetlerle ilişkilendirilmemiştir. Çünkü çiftçiliğe dair kanıtlar çanak çömlek yapımına kıyasla oldukça geçtir. Orta Amur bölgesinin Nen Nehri havzasında Houtu, Muga ve Honge gibi neolitik alanlarda bulunan çanak çömlekler düz tabanlıdır ve Japon takım adalarında, Rus uzak doğusunda, Kore yarımadasında görülen yuvarlak veya sivri tabanlı çanak çömleklerden de farklıdır. Bu erken çanak çömleğin Doğu Asya'daki farklı tarım öncesi toplumlar arasında yaygın olarak dağılmış olması, ancak başka yerlerdeki tarım öncesi toplumlarda bulunmaması, başlangıçta erken toplumlar arası etkileşimler yoluyla Doğu Asya'ya yayılmış olabileceğini düşündürse bile Amur Nehri havzasının benzersiz ve bağımsız kültürel bir geleneğine de işaret etmektedir. Geç Neolitik ve erken Tunç çağından itibaren sığır ve geyik gibi memeli kemikleri, balık kemikleri, deniz kabukları ve kuş kemikleri yerine kül çukurlarda, hendeklerde darı ve öğütme taşlarına ait kanıtlarla birlikte biz buradan ne anlıyoruz? Balıkçılık ve avcılıktan tarım ve pastoralizm, yani hayvancılığa geçişin bir göstergesi kabul ediliyor. Yine de tarımın ortaya çıkmasına yol açan gelişmeyi, neyin sebep olduğunu, bunun da nüfus göçüne ve dil yayımıyla ilişkilenip ilişkilenmeyeceğinin belirsizliğinin korunduğunu belirtiyor arkadaşlar. Ve Amur Nehri bölgesi Tunguz, Moğol, Amur, Çin, Tibet, Hint, Rus gibi dillere, farklı ailelere ve etnik gruplara da ev sahipliği yapıyor. Fakat Rusça ve Mandarin, yani Çin dilinin genel varlığı bu bölgede nispeten yakın zamana kaynaklı. Çünkü Rus ve Çinlerin işgaliyle alakalı. Nil, Tungus ve Moğol dilleri yayıldığında izole hale gelen eski yerel soylar bunlara dayanıyor. Ve bu belirttiğim dillerin torunları Avrasya'da yaygın olan atalardan kalma bir Trans-Avrasya dilinin türemesine neden olduğu düşünülüyor. Şimdi dil bilim literatüründeki tartışmalara rağmen Japonca, Korece, Tunguz, Moğolca ve Türk dillerinin soy ağacı açısından ilişkili olduğu hipotezi günümüzde giderek kabul görüyor. Bu dil ailesine atıfta bulunmak için kullanılan Trans-Avrasya terimi
klasik Altay teriminin yerini almıştır. Ortak ata dilinin bir zamanlar konuşulduğu anavatan Batı Liao Nehri ve havzasında yer alabilir. 6700 yıl önce derinliği en yüksek hani 4300 ile 9450 yıllar arasında diyor bulunuyor ve bu Transavrasya dillerinin Amur Havzası boyunca Liaodong Yarımadası üzerinden Kore ve Japonya'ya doğru yine Doğu Bozkır üzerinden Anadolu'ya kadar, bakın Türkçe, Anadolu'ya kadar yayıldığı düşünülmektedir. Tarımın itici bir güç olduğu öne sürülmesine rağmen dilin yayılmasına neyin sebep olduğu bunun nüfus göçüyle ilişkilenince henüz de netlik kazanmış değildir. Amur Havzası'nın çağdaş popülasyonlarının genetik çalışmaları farklı dil gruplarına ait olsa bile bu popülasyonların genetik yapılarının çok benzer olduğu gösterilmektedir. Örneğin Y-DNA kromozomunu inceleyen önceki çalışmalar Tunguz ve Moğol popülasyonları arasında ortak ataya dair kanıtlar bulmuşlardır. Y kromozomu haplogrup CM130. CM130'un hem Sibirya'yı hem de Amur Havzası'nı kapsayan geniş bir alana yayıldı. Bu haplogrubun yalnızca Tunguz ve Moğolca konuşan popülasyonlar gibi eski Altay ya da Transavrasya dillerini konuşanlarda değil, aynı zamanda Nilk gibi ilişkili olmayan dilleri konuşanlarda da yüksek frekanslarda bulunduğu ortaya çıkmıştır. Yakın zamana kadar genetik ve dilsel soy hatları ve bu korelasyon üzerinde yapılan araştırmalar esas olarak Amur Havzası'nda yaşayan modern popülasyonların incelenmesinde ölüm. Ancak nispeten daha yakın zamanda hem dillerin hem de etnik ve dil gruplarının göç tarihinin yalnızca modern verilere dayanarak yeniden inşa edilmesinde saçma olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle burada bu bölgedeki antik popülasyonların genetik yapılarını aydınlatmak için antik DNA kullanılmalıdır. İşte Amur bölgesindeki geç Neolitik Honge popülasyonunun genetik yapısına odaklanan bu çalışmada elde edilen sonuçları şimdi size belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada mitokondriyal DNA da ortaya çıkarılmış. Bana da bir bardak su verir misin oğlum orada? Mitokondriyal DNA da ortaya çıkarılmış. Sen kendine de al, bana da ver. Tamam mı? Ve bu mitokondriyal DNA'nın sonuçları da var. Y DNA da var arkadaşlar. Burada X kromozomu ve Y DNA üzerinde yapılan çalışmalar var. Burada kişilerin dişlerinden alınan örneklerden bahsediyor. Bir daha versene Burak. Dişlerinden alınan örneklerden yapılıyor. İsopteriye göre esenlikler üreyici. Çok teşekkür ederim kardeşim. Üreyir'cim burada şu anda Amur Nehri'nin ilk çıkan insanların genetik yapısını ve artık hani Altay dil ailesi değil de Transavrasya dil ailesi diyorlar. Ondan bahsedeceğiz kardeşim, bahsediyoruz. Daha sonra da bugünkü tartışmaları görmüşsündür. Bu Ukrayna'da işte İskitlerle ilgili çıkan şeyler var. Onlara bakacağız. Bazı haplogruplar veya otozomal DNA'larına bakacağız. Antik DNA bize neler veriyor, onlara bakacağız. Sonuçlar da bu Angjanski kültürü herhalde. Tam da söylemiyorum. Angjanski kültürünün Haonke köyündeki iki erkek örneğinin Y kromozonunun C2A olduğu ortaya çıkmış. Fakat veriler düşük, dişlerden alınan örnekler C2A'nın daha alt hangi dalına iniyor oraya kadar gelememişler. Ve bu C2A Namur Nehri Havzası ve Sibirya'nın model popülasyonlarında özellikle Negidal, Udehe, Oroken, Hesen, Dagur, Halka Moğolları ve Kazaklarda yüksek frekansta dağıldığını belirtiyorlar. Yine bir örneğinde Q1A1A, QM120 olması lazım ait olduğu ve erken dalların özelliklerini gösterdiği ve Q1A1A'nın modern popülasyon nesli olarak yani Çinlilerde diyor %3'ünde var bunların. Naxi, Vietnam gibi Orta ve Doğu Asya popülasyona dağılmıştır. Sibirya ve Orta Asya'da bu QM120 nadirdir diyor. Doğru.
QM25 ise Türkmenlerde çok yoğun oranda bulunuyor. Gene QM346'nın Q1B'ler var. Yine Sincan'da Türklerde benim haplogrubum olan Q2A var. Peştun Afganlarda falan da Q2B var. Onu da belirteyim. M150 mutasyonu, YM150 mutasyonu. İzninizle bir su içeyim. Ağzım kurudu. PCI testleri yapılmış. İşte kimler kimlere yakın çıkarılmış burada arkadaşlar. Ve çıkan sonuçlarda bu temel bileşen analizlerinde yerli Q var değil mi hocam Batı Asya'da? Şimdi kaç milattan önce gidiyor? Milattan önce 9300 ile 6700 arasında kardeşim. Kaybisma. Bu arada senin de hani şeyini kırmayayım. Özür dilerim. R2103 kökeni bir kere L23'ün Yamnaya kültürüne bağlı kardeşim. Bunu sürekli soruyorsun da ben de sana söyleyeyim. Bu Yamnaya kültürüne bağlı, fakat Yamnaya'nın da Eastern Hunter Gatherer, daha önceki yayında söylemiştim. Doğu avcı toplayıcıları ve Kafkas avcı toplayıcıların karışımı olduğunu da sana söylemiştim. R'nin de Q ile beraber Sibirya'da, Güney Sibirya'da oluştuğunu söyledim. Ve Yamnaya'nın bu geldiğini biliyoruz. Evet. Evet kardeşim öyle. Ve bu R2103, L23 Avrupa'da az bulunuyor. Daha çok Ermenistan'da, Güney Kafkasya'da, Türkiye'nin doğusunda, Kuzeydoğu Anadolu'da çok bulunuyor. Bir de batıda Kastamonu'da belli bir bölgede çok bulunuyor. Bunu belirteyim. Ama Afanasyova kültüründe, yani bugünkü Kazak bozkırlarına yakın yerlerde, Tuva Cumhuriyeti'nin bulunduğu yerlerde, evet, orada da bulunuyor. Bunu da belirteyim. Tamam mı? Senin memleketinin neresi olduğunu bilmiyorum. Yani memleketini söylersen, yazarsan buraya, diyebilirim ki işte bu Kafkasya'da, Ermenistan civarında bulunan atalardan da gelebilir diyebilirim. Ya da İç Anadolu ya da işte Kastamonu civarı, Elbistan. Elbistan'ın Kürt Alevilerinden misin yoksa Sünni Türklerinden misin? Onu da sorayım ben sana. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde hani Kürtleşmiş Türkmenler falan filan diyoruz. Bu pek hikaye çok doğru değil ama Maraş'ın Türkmendir. Evet. O zaman o Afasinova kültürüyle gelenlerdendisindir kardeşim. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Afanasyovalarla gelenlerden, yani Türklerin arasına karışıp gelenlerdendisindir. Ama işte onu da bahsediyordum, lafı açıyor. Maraş civarındaki gerçekten Alevi Kürtler gerçekten Türkmenden dönme, onu belirteyim. Yani çok yoğun değil. Hani böyle bizim bazı Türk milliyetçiliği yaptığını iddia eden kişiler, herkes hani belirtiyor ya, yok Kürtleşmiş Türkmenler. O kadar çok değil. Onu belirteyim. Genetik artık bize onu söylüyor ama Maraş civarındaki Kürt Aleviler evet orijinal Türkmen. Malatya civarında da var bazıları. Arguvan falan. Onlar evet Türkmenmiş, Kürtleşmişler. Onların Neablo gruplar falan da çok çıkıyor. Onu belirteyim. Şimdi tabi arada kesiliyor bu canlı yayın olduğu için özür diliyorum. Bir de daldan dala atlıyoruz merak edenler için. Buradaki genetik ilişkileri vesaireyi geçiyorum. Sonuç kısmına gelebilirim. Sonuç kısmında genetik analizler. Arkadaşlar bu Amur Nehri Havzası'nın popülasyonunun, arkadaşlar kusura bakmayın önümü açıyorum, Mezolitik çağdan günümüze kadar istikrarlı bir genetik yapıda sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yani tekrar ediyorum izlemeyenler için, ilk başta Amur Nehri civarındaki insanların atalarıyla, evet kardeşim bak o mutasyonlar kaydı İsmail. O mutasyonlar o tarihte olmuş. Mutasyonlar 144 yılda bir, tamam mı? Sen eğer Family Tree DNA yaptırıp onun da tam alt dalını bulursan öyle konuşuruz. Ama illaki her insanın alt dallara ayrılmak zorunda değil. Mesela Afrika'da A haplogrup adam var. Adem'den sonra işte 5000-6000 yıl sonra değil bile, yani 300 yıl sonra ilk Adem'den sonra değişmeden kalabilir. Coğrafyayla da alakalı değişebilir, tamam mı? Evet eski.
Şimdi arkadaşlar bu genetik analizler sonrasında Amur popülasyonların Mezolitik çağdan itibaren çok değişmeden kaldığı belirtilmiş. Bu da şunu gösteriyor. Bu bölge ama dışa doğru göç vermiş. İşte belki Türkçe konuşmuyorlardı ama Türk halklarının ilk hani oluşmaya başladığı bu Slapgrave ya da Ulanuzuk, tamam mı, bölgelerinde bu bölgeden gen akışı var. Onu belirteyim. Tamam mı? Ve istikrarlı bir genetik yapıya sahipler. Temel bileşen analizinde PCR grafiklerinde gösterildiği gibi farklı dönemlere ve farklı yerlere ait olan antik Amur River havzası bireyleri bu bölgedeki çağdaş popülasyonlarla sıkı bir küme oluşturuyor. Ve arkeolojiden gelen gözlemlerde bunlara eklenecek olursa genetik sonuçlar Amur genetik profilinin bölgedeki ilk balıkçılarda ve avcılarda yansıdığını, daha sonraki darı çiftçilerinde de devam ettiğini gösteriyor. Amur havzası sistemleri ve yaban hayatı kaynakları açısından oldukça zengin. Buradaki insanlar büyük ölçüde balıkçılığa ve avcılığa dayanan bir geçim modeliyle gelişmiş. Bu bölgede tarımın ortaya çıkışı nispeten daha geç olmuştur. Özellikle Cilalı Taş devri dediğimiz geç Neolitik'te darının yetiştirilmesi. Yani darının olduğunu biliyoruz değil mi? Misir. Heh. Darının yetiştirilmesiyle insanlar başka bir geçim modeline ne yapmışlar? Geçmişlerdir. Bunu da belirtelim. Bölgede tarımın ortaya çıkışı geç oluyor. Bunu belirtiyoruz ve Kuzeydoğu Çin'de süpürge darısı ve darı ilk olarak 7600 yıl önce ortaya çıkıyor ve Amur Nehri Havzası'nın güneyinde, Batı Liao Nehri'nin havzasında erken Jinglova kültüründe yetiştirildiği düşünülüyor. Ancak darı o geç Hongsan dönemine kadar Batı Liao Nehri havzasının ötesine de yayılmamıştır. Wangzhou'nun bölgesinde bulunan süpürge darısı ve darı tarımının Liaodong bölgesine günümüzden 5500 yıl önce ilk darı tarımına geçmişler kardeşim. Çünkü bak orası Amur Nehri. Çok nemli. Buğday yetişmez orada. Tamam mı? Zaten yapılan genetik araştırmalar, benim yüksek lisans tezim de biyocoğrafya, ekolojik konular ve Türkiye florasıdır. Buğdayın orijin merkezi Türkiye'dir arkadaşlar. Anadolu'dur. Bereketlilerdir ama esas buğday ve arpanın orijin merkezi keza meşe ağacının da orasıdır. Şimdi bizim bahsettiğimiz Amur Nehri civarı nemli arkadaşlar. Zaten Çinler pirinç yapıyor. Bizimkiler de çok geç geçmişler darı tarımına. Neden geçmişler? Yani bizimkiler diyorum da bunlar Türklerin işte buraya gidiyorlar. Dedesinin dedesi. Daha sonra işte Türkler oluşmaya başlıyor. Slapgrave'de vesaire ya da Ulanuzuk'ta. Giresun'da nemli. Tabii ki Giresun nemli olduğu için misir yetiştirecek. Gidip de Konya'da yetiştiriyoruz. Ondan sonra oraları suluyoruz. Sonra yeraltı suları yukarı çıkıyor. Aşağı göçüyor. Obruk oldu. Allah'ın işi diyorlar. Allah tabii ki hani Celle Celal diyelim de gerizekalılar oraların suyunu çekiyorlar. Konya'da mısırın ne işi var? Değil mi? Darının ne işi var? Yani. Ondan sonra da göçüyor, obruk oluşuyor. Bunlar ayrı şeyler. Bir gün böyle ekolojik falan da muhabbet yaparız yani. Karbon ayak izi nedir? Ekolojik ayak izi nedir? Nedir? Onlar da anlatırız da. Şimdi biz bu Amur Nehri avcı toplayıcılarından bahsetmeye devam edelim merak ederseniz. Ama evet, bizim dedelerin dedeleri, dızdı'nın dızı diyelim, ilk darı tarımı yapmışlar arkadaşlar. Buğday tarımı yapmamışlar. Tamam mı? Buradan bunlardan bahsettim ben size. Daha sonra da yaklaşık aynı zamanda da darı batıya, Orta Asya'ya doğru yayıldı diyor. Tarım aletleri Heolongjiang'daki, Doğu Jilin ve Heolongjiang'daki Yabuli ve Yingling bölgelerinde keşfedilmiş. Rus uzak doğusunun en eski darım buluntuları Krunokov 1'dendir ve 5620 yıl öncesine dayanıyor. Bu nedenle darı tarımının Doğu Jilin ve Heolongjiang'dan oradan uzak doğusuna yayılmış olmasının muhtemel olduğunu söylüyorlar. Ve Amur Nehri Havzası'ndaki insanlar kendi genetik devamlılığını nesillerini korurken çevredeki popülasyonlarla temas halinde oldukları, ancak genetik verilerden gözlendiği gibi göçün dışa doğru tek yönlü olduğu gösterilmiş diyor. Bakın bunu tekrar ediyorum. Tamam mı?
Burada bu avcı toplayıcılık ve daha çok balık avcılığından darı tarımına geçilmiş, insanlar artmış. Yani çiftçilik yapıyorsun, avcılıktan daha kolay, aç kalmama ihtimalin daha yüksek ve üredikçe dışarı doğru gidilmiş. Amur Nehri'nden dışarı doğru verilmiş. İçeri doğru göç yok. Bakın bu genetik araştırmalarla ortaya çıkmış. Maalesef çok sayıda izleyicimiz olmuyor arkadaşlar. Bu bilgileri yayamıyoruz ama bizim gibi bilimsel çalışma yapanlar pek sevilmiyor. Biraz sallayacaksın işte. İskitler Türktü falan, bu Osman Karakayımlı bir hoca var ya, neydi onun adı? Uyduruyorlar gidiyorlar. Ondan sonra bu Nezih Seven falan var. Kürtçü PKK'lı herifler. Ortamda onlara uygun azdılar. Salak salak şeyler, yayınlar yapıyorlar. İşte yani tamam mı? Bunları belirteyim. Burada bilimsel olarak bu çok önemli. Bu kadar hani laf kalabalığı yaptın hocam. Ne anlattın? Buradan yayılım var. Dışarı doğru tek yönlü arkadaşlar. Tamam mı? Göçün dışa doğru tek yönlü olduğunu gösteriyor ve Amur Nehri Havzası'ndaki Honge sahasındaki antik bireyler Rusya uzak doğusundaki Devil's Gate yani şeytan kapısındaki bireylerle oldukça yakındır. Üreyir. Karatay, evet. Ya X falan açacağım, ondan sonra ortalık karışık. Çoluğum çocuğum var daha işte, yani okuyorlar, üniversiteye gidecekler, bilmem fen lisesine gidecekler. Başımız belaya girer. Tamam mı? İtleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Onun için açmıyorum, kendi millet de izlemesin. Sizin gibi birkaç tane meraklı güzel kardeşimize bir şey yapsak, bir şeyler öğrenseniz yetiştiririz. Evet, anon takılın. Yok ya, gerek yok, başımı belaya sokmayın. OÇ'ler çok, OE'ler çok. Başımız belaya girer, herifler tahrik etmek için uğraşıyorlar. Onun için böyle anlatıyorum ama tabii izleyenimiz de çok olsa biraz daha üzülürüz. Ben teşekkür ederim sevgili kardeşim. Gözlerinizden öperim. Şimdi bunlardan bahsettim. Diyor ki evet, şeytan kapısı önemli. Ve neredeyse Tungus dilini konuşan popülasyonların ana kümesiyle de bunlar örtüşüyor diyor arkadaşlar. Bu Honke ve şeytan kapısından gelen bireyler arasında yüksek bir genetik yakınlık olduğunu gösteriyor. Yani şeytan kapısına bile, hani biz Devil's Gate şey yapıyoruz ya, oraya da buradan gitmişler anlaşılan. Şeytan kapısından böyle gelmemişler. Bu Amur Nehri avcı toplayıcıları herhalde şeytan kapısına doğru geçmiş. Ben eğer yanlış anlamadıysam. Ben şeytan kapısındakilerin daha geç bireyler olduğunu, milattan önce 30 bine kadar gittiğini biliyordum ama bu adamlar böyle diyor. Ve Amur'la ilişkili ataların Rusya'nın uzak doğusundan Liya Nehri bölgesine kadar geniş bir coğrafya alana yayıldığını gösteriyor. Tamam, burası tamam. Batı Liya Nehri zaten bu şeylerin ne derler onlara? Moğolların ataları arkadaşlar. Tamam mı? Onu da söyleyelim. Ancak Batı Liana Nehri'nden ve Ortovalardan, Longsan kültüründen gelen Güney Neolitik tarım popülasyonları Honke halkından ayrıdır diyor. Orta Geç Hongsan kültüründen gelen Batı Liao genleri Bronz çağında gelen Batı Liano Nehri genomundan daha az Orta Ova'ya doğru çekildiği için Batı Liao Nehri genomun zamanla daha az Amur benzeri haline geldiğini varsaymak için sebepler var diyor. Burayı da anladınız. Yani zaten Türkler Amursa Liao'ya benziyorsa hocam Moğollarla, bakın dilin çıkışında var. Az önceki cümle çok önemli. Zamanla diyor ki Liao Nehri azalmış diyor benzerliği Amur Nehri'nden. Tamam mı? Burada bunları belirtiyoruz. Bunlardan belirttikten sonra çalışmada evet, arkadaşlar da bizim kahveye çıkacaklar. Onlar şey yapıyor. Biraz gecikeceklermiş. Onun için biz de yayına devam edebiliriz arkadaşlar. Amur Nehri Havzası'nda konuşulan diller Transavrasya dillerinin yanı sıra Transavrasya dışı dillere de bazı bölgelerde konuşan insanlar da bulunuyor diyor. Ve arkadaşlar özetlemek gerekirse Amur Nehri Havzası'nda Transavrasya dil sisteminin genişlemesinin tarımsal gelişme ve Holstein kültürünün genişlemesiyle ilişkili olduğunu varsayıyoruz diyor. Birincisi bu. Burayı herhalde anladınız arkadaşlar.
Sizin için ben özetlerde çıkarıyorum, notlarda alıyorum, çalışıyoruz. Şimdi geldik bugünkü yayına. Bugünkü yayın biliyorsunuz ne diyordu? North Pontic Crossroads. Kuzey Pontik'teki geçiş yolları. Mobility in Ukraine from the Bronze Age to Early Modern Period. Ardahan abinizin sonuçları geldi. İşte bize çalıştığımız yerde bile abuk subuk bir şeyler yaptıkları için hani yayınlamadık. Ardahanlı abin %50 Kürt diyor. Yüzde işte 30 Türk diyor. Orta Asyalı %7 diyordu MyHeritage. Biz onu yükledik kardeşim. Bu Kürtlük dediği şey aslında Belücü biliyorsunuz. Bu Avşarlar ve bu Hülya Avşar'ın akrabası, onu söyleyeyim. Hülya Avşar kendini Kürt diyormuş ama Orta Asya'nın güneyi %20 çıktı. Belüciler falan, bu Farsi dediği o aslında, biliyor musun? Ve gerçekten Avşarlarla alakalı çıktı. Avşarlarda biraz H ve L ablo gruplarda çıkıyor biliyorsun, Hindistan Yarımadası'na yakın. Gerçekten de Avşarmış. Türkiye oranları da yüksek. Bu Belüci falan oranları da yüksek kardeşim. Ama yapmadık. Hani çıktı sonuçlar, ben onları yaptım. Yalnız ablo grubu ilginç. EM84 çıktı. Bu Kuzey Afrika bile değil ya. Zencilerdeki şey çıktı. Evet. Zencilerdeki şey çıktı. Onu da söyleyeyim yani. Ama şeyi de bayağı Türkiye oranları, Kuzey Doğu Avrasyası, Doğu Asyası falan bayağı iyi. Onları belirteyim. Ama ablo grubunu ben H falan bekliyordum. Hani Hindu çıkacağım, Beluci çıkacağım için gittik falan. E çıktı, o da ilginç. Ama nadir şu anda O çıktı gördüğün gibi. Yani Türkler, evet. Yüreğir'cim öyle bir soru soruyorsun ki bir sürü adamın şeyini yaptık. Dikkat ettiysen DNA videolarını kaldırdım çoğunun. Zaten ücret falan almadık hiçbirinden, neredeyse çoğundan. Böyle tantana yapılan olunca bazılarını sildim. Ama o kadar çok yaptım ki 100-150 kişiye yapmışımdır. Onu hatırlayamam ama Doğu Asya ve Sibirya'sı ve Güneydoğu Asya'sı hepsinde çıktı bak. Güneydoğu Asya'sı da vardı onların hepsinde. Yaklaşık herhalde 8.3 müydü, 9.1 miydi? Öyle bir şeydi Yüreğir'cim. Onu belirteyim. Tamam mı? Evet. Şimdi bu geldik buna. Şimdi ben bunu İngilizceden okumayayım. Ben izninizle bunu çevirdeyim arkadaşlar. Çünkü demin İngilizce'de konuştuk adamlarla, pek de hani anlaşamadık. Birden irticalen gelince, insan aklında bir şey kurmayınca zor oluyor. Bu girip çıkan yakışıklı da benim oğlan habire su içiyor. Kim istiyorsun? He. Tamam mı? Tamam yavruş. Ee, Şimdi bunu bir Türkçe'ye çevirerek ufak bir özet geçersek, burada İskitlerle ilgili bulunmuş ve bazılarında mitokondriyal DNA, Doğu Asyalıların mitokondriyal DNA'ları var. Onu belirteyim arkadaşlar ben size. 2-3 tanesinde de QL330. Amin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Cem cümlesininkini inşallah. Japonicum bu da bizim Japon. Evet. Arkadaşlar şimdi bu Kuzey Pontik kavşağında Tunç Çağı'ndan erken modern döneme kadar Ukrayna'da hareketlilik diyor. Milattan önce 7000'den milattan sonra 1800'e kadar olan döneme ait 91 birey için genomu üretmişler ve Ukrayna bölgesinde, Orta ve Doğu Avrupa'da yaygın olan bileşenlerin Tunç Çağı'ndan beri Ukrayna'da yoğun olarak yerleştiğini görüyor. Fakat kumanlar var. Kumanların DNA'larını incelemişler. Nogaylarınki var. Çıkan bir sürü haplogrup var. Onu da belirteyim. Ve antik DNA incelenmiş. Burada ben ve Orta Asya'ya kadar geniş alanda bu geçiş bölgesinde Kordut ve yani ipli baskılı kültür, Sintaşlı Andronova ve Suruknaya kültürlerinin ortaya çıktığından belirtiyor. Güney Ukrayna'da, batıda Macaristan'dan işte Kuzeydoğu Çin'e kadar uzanan Avrasya Bozkırı'nın bir parçası olduğundan bahsediyor ve erişebildiği geniş hidrolojik, yani sularda çok sulak bölge var. Ham maddeler bolluk var. Verimli orman bozkır alanları var. Koloniler kuran eski yerleşik medeniyetlerin temsilcilerini buralar cezbetmiş tabii ki. Bunu belirtiyor arkadaşlar. Burada yapılan DNA analizleri var. Çeşitli şeylerin. Bunların ben eğer diyetri biliyorsunuz, böyle şeyler olursa arkadaşlar şey yapıyor hemen. Adını siz söyleyin.
bunların örnekleri de veriyor. Örneklere de bakarız hep beraber. Allah izin ederse. Onları belirteyim ben size. Şimdi benim bilgisayar bozuldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben o şeylere bakacaktım ama bu uyuz niye bakmadı? North Neyse onların antik DNA'larına da bakacaktım tek tek. Haplogruplara bakacaktım ama baktırmadı. Kapat ulan. Kapanma da kapanmıyor arkadaşlar. Bilgisayarcı ortada. Evet. Maalesef bilgisayarımız cortladı. Açabilirsek eğer. Tamam. Çok şükür açtım. Şimdi buradan ben hemen sizin için bunların haplogruplarından falan bahsedeyim. Tamam mı? Bazılarında işte bunu daha geniş bir yayın yapacağım size. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir bulabilirsem haploları resimler çıkmıyor. Tamam. Görüntüleyici de aç. Bunların hablolarına beraber bakalım sizinle arkadaşlar. Şimdi Zaporojye bölgesi var. Savaş var biliyorsunuz. R1B'ler çıkmış. R1A'lar var. Kimerler. Kimerler önemli. Kimerlerde biliyorsunuz arkadaşlar ne var? Biraz Doğu Asya bağlantısı var. Kimerlerle ilgili. U4 çıkan mitokondriyal DNA var. U4 Avrupalı. Ama N1A1A1 var. N1 Doğu Asya'da. Bunu söyleyeyim. Ama R1A M198'miş. Bak şimdi Q1B YP 4000. Q1B YP 4000'in ben hemen şuradan Q1B biliyorum da YP 4000 M346'nın şeyi de alt dalı da hemen sizin için bakayım. Mesela bak bu kimlerdeymiş. Hemen Y full'e bakıyorum ben size arkadaşlar. Kimin alt dalı olduğuna bakıyorum. Kapat ulen. QSL3. Bu mesela Kızılderililerde falan da var. Bazı Türkiye gruplarda da var. Bazı Moğollarda da var. Tamam mı? Evet. Gördüğün gibi bu adam şeymiş yani bildiğin bu Q1 ve YP 4000 anası H ama. Şimdi K1 olanlar var. R1'ler çok fazla. Trakya Hallstatt'larda bir tanesinde C1 var. C1 V20 bu biliyorsunuz Anadolu'da da bizim Rum Pontuslarda da var biraz henüz bir iki tane yaşayan. İspanya'da da var. Bu C2 değil. Bu C1, C1V ve bu bölgelerin yerlisi. Çok az dünyada. Çok yayılma şansı olmamış bir erkek grubu. Yine kimmerler geçiyor. İskitlere bakmam lazım. İskit yanına. Skitchin'lara bakıyorum. R1A Z283. R1A Z645. Fakat bak kadın C4B. Kadın C4B İskit'in. Bu yani bildiğin Doğu Asyalı. Türklerde de çok C4 biliyorsunuz. A8 C4 kadınlarda. Mitokondriyal olanlar. İskitlerde devam ediyorum. R1A'lar çok fazla. Bazı İskitlerde E1B V13 var. Bu Yunanlarda falan çok fazla olan. Birkaç tane bunda bu ilginç. 3 tane. Yine R1A Z93 var. Meşhur biliyorsunuz. R1A'lar çok fazla. R1A'lar İskitlerde ve Q1BL330 QM346 Türk toplumlarında da var olan bir şey. Biliyorsunuz Q1B R1B'ler var. Z2105'te R1A'lar var. İskitlerde. Q1L330 yine var. Gördüğünüz gibi İskitlerde. Bu hani deniyordu ya batıdaki İskitlerde daha çok Hint Avrupa'yı ama Sakalarda ve Tasmola kültürü gibi biraz daha bu doğuya Tiyan Şanlılara gelenler Türkik özellikler doğru ama bunların içinde de var. Bunları burada görebiliyoruz arkadaşlar. Ben tabi burada incelerken sizin canınız biraz sıkılabilir. Bu yayını da ben şöyle yapayım. Yarın ekrana vererek sizinle beraber tartışalım. Olur mu güzel kardeşlerim? Sizi de daha fazla tutmayın, canınızı sıkmayın o zaman.
Ama olay bu. Ben bunu buradan kapat. Evet. Şuradan geri al. Hepinizi gerçekten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Amur Nehri ile ilgili verdiğimiz bilgiler de umarım hoşunuza gider. Yayının başında ilginç bir şekilde yabancılar da geldi. Biraz onlarla çatpat İngilizce konuştuk. Bir iki bilgi vermek zorunda kaldım. Onlara da teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hepiniz çok sağ olun, var olun ki geliyorsunuz, dinliyorsunuz. İnşallah biraz bilgi verebiliyoruz size. Bu çalışmaların önemi şu. Bu Türklüğün hakir görüldüğü, kötü görüldüğü, aşağılandığı dönemde biz Türklüğün medeni vasfını inkişaf edeceğiz diyen Yüce Başbuğumuz, Türk'ün yenilmez başbuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene diyen ve bir Türk dünyaya bedeldir sözlerinin şiarında Türk milletinin yenilmez Türk bireylerinin moralini yüksek tutmak için, Türklüğün kaybolmaz medeni vasfının, Türklüğün yüceliğini göstermek için burada çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu da hepinize saygıyla belirtiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tengri yanınızda olsun. Her zaman damarlarınızdaki asil kanda size güç verecek bir şeylerin olduğunu bilin. Kendinize iyi bakın.